Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoyu çektiğimde Ağustos ayıydı. Bu gördüğünüz güzel, uzun ağaç, 3-4 metre yüksekliğinde bir ağaç. Bu ağacın adı hünnap ağacı. İlk önce meyveleri küçük bir zeytine benziyor. Daha sonra büyüyor, iğdeye benziyor. Ama daha sonra kendi özgün formuna ulaşıyor. Şu an minik, daha olgunlaşmamış hali ama bu haliyle bile tadı çok güzel, kütür kütür. Ne zaman olgunlaşıyor? Eylül ayında olgunlaşıyor ve Eylül-Ekim ayında da pazar tezgahlarına gelmiş oluyor. Kendisi küçük ama faydaları çok büyük olan bir meyve. İçinde bol miktarda A vitamini ve C vitamini içeriyor. Magnezyum, fosfor, potasyum, kalsiyum oranı çok yüksek. Özellikle diyette kullanılan bir meyve. Spor yapanlar spor sonrası kullanabiliyorlar. Şeker hastaları bol miktarda tüketebilirler. Çünkü şeker miktarı çok düşük bir meyve. Neleri yapılıyor? Oldukça güzel, Kurutulabiliyor. tadı biraz Hünnap kurutulabiliyor. elmaya Çayı benziyor. yapılıyor. Sirkesi yapılıyor. Harika. Marmelatı yapılıyor. Özellikle taze olarak yemek sizin vücudunuzun bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Lifli yapısıyla da kabızlığa çok iyi geliyor. Antioksidan özelliği var, kanserden koruma özelliği var, karaciğer dostu. Mutlaka görürseniz almanızı tavsiye ederim. Bu da sevgili kızım Simay'ın kendi yaptığı nar sirkesi. Bu da hünnap sirkemiz. Şimdi tarifimize başlayabiliriz. Hünnaplarımızı güzelce yıkıyoruz. Sirkeli suda beklettim. Burada 1,5 kiloya yakın hünnap var. Bir sirkede kullanacağımız meyvelerde olduğu gibi temiz, çürüğü olmayan meyve olmalarına dikkat ediyoruz. Güzelce doğruyoruz. İsterseniz bunu ezebilirsiniz. Aynı alıç sirkesinde olduğu gibi, diğer meyvelerde olduğu gibi sert bir aparatla güzelce ezebilirsiniz. Yani doğramak değil de ezerek de kullanabilirsiniz. Ben tadını çok seviyorum. Tadı neye benziyor? Tadı böyle farklı bir elmaya benziyor. Ben tadını çok seviyorum. Zaten taze taze tüketmeyi de çok seviyorum ve sizin de öncelikle taze tüketmenizi tavsiye ederim. Peki nasıl tüketiyoruz? Bunu da sabah akşam yarım su bardağı içerisinde bir tatlı kaşığı koyarak tüketebilirsiniz. Kullanmış olduğum kavanoz 5 litrelik bir kavanoz. Kavanozumuzu da güzelce yıkıyoruz. Sıcak suda bekletiyoruz ya da sıcak suyla iyice yıkıyoruz ve kuruluyoruz içerisine. Doğramış olduğumuz meyvelerimizi de içerisine koyuyoruz. Ben internette nasıl yapılıyor acaba diye baktım. Pek çok tarifte sadece sirke, su, tuz kullanıldığını gördüm. Her zaman yaptığım gibi sirke yapacağım. Her videomda kuralları tek tek anlatıyorum. Kullandığımız meyve, kullandığımız kavanozun miktarının %50'sinden az olmamalı. Kullanacağımız su da klorsuz içme suyu olmalı. Eğer klorsuz içme suyu kullanmak istemiyorum diyorsanız çeşme suyunu bir kenarda bekletirsiniz. Birkaç saat bekletir dinlendirirsiniz. Kloru uçar. O suyu da kullanabilirsiniz. Üstten 4 parmak boşluk bırakıyoruz. Neden? Çünkü fermentasyon başladığı zaman köpürmeler, kabarmalar oluyor. Bunu engellemek için. Kullanacağımız diğer en önemli malzeme de baldır. Balımızı kullanacağız. Eğer balım yok diyorsanız ve evinizde de ev sirkeniz varsa şeker de kullanabilirsiniz. Güzelce balımızı eritiyoruz içerisinde, karıştırıyoruz. Yine üzerini bir tülbentle, bir bezle kapatıyoruz. Kullanacağımız bezler seyrek
delikli olmamalı, sık dokulu olmalı ama hava alabilecek şekilde olmalıdır. Evet, sirkemizi kurduk. Şifa olsun inşallah. Bundan sonra farklı nelere dikkat ediyoruz onlarla da ilgili bilgi vereceğim. Bana en çok sorulan soru, sirkenizi nerede muhafaza ediyorsunuz? Tezgah üstünde muhafaza ediyorum. Yani direkt güneş görmeyen tezgahım var. Mutfak tezgahında gözümün önünde duruyorlar. Tamamen meyveler çökene kadar tezgah üstünde tutuyorum. Yani sirke anası oluşana kadar tezgah üstünde tutuyorum. Bugün 3. günümüz. Yani 3. gün derken kurduğumuz günü 0 kabul edersek 1, 2, 3 bugün 3. günümüz. Gördüğünüz gibi fermentasyon başlamış. Kabarcıklar başlamış, baloncuklar. Mutlaka sabah akşam karıştırıyoruz. Eğer fermentasyon fazla olursa, köpürme fazla olursa 2'den fazla da karıştırabilirsiniz. Neden karıştırıyoruz? Meyveler yukarıda kaldığı zaman, havayla temas ettiği zaman çürüme yapabiliyor. Çürüme de küflenmeye sebep olur. O yüzden sık sık karıştırıyoruz. Bu işlemi ne zamana kadar yapıyoruz? Meyvelerimiz dibe çökene kadar karıştırma işlemimizi yapıyoruz. Diğer önemli bir nokta da bu camların kenarlarında meyve artıkları kalıyor, köpükler kalıyor. Onlar bazen orada kuruyorlar ve küflenmeye sebep olabiliyor. Ben o yüzden havlu kağıt ile buraları güzelce temizliyorum, güzelce kuruluyorum. Böylelikle küflenmenin de önüne geçmiş oluyorum. Kullandığımız tülbentin ya da bezin hep aynı yüzünü kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü sirke sinekleri geliyorlar, bu bezin üzerine konuyorlar, oraya larva koyuyorlar, yumurta koyuyorlar. Eğer siz tersini sererseniz bu sefer oradaki yumurtalar, larvalar içerisine düşebiliyor. Bu sefer de sirkemiz kurtlanmış ve böceklenmiş oluyor. Bu alıç sirkem, bunun tarifini de bu videomdan önce yayınladım. O da çok kıymetli, çok değerli, çok faydalı bir meyve. Biliyorsunuz yabani bir meyvedir. Doğada kendiliğinden yetişir. Alıç sirkemi 7 Ekim'de kurdum. Hünnap sirkemi de 10 Ekim'de kurdum. Yakın zamanlarda size de tavsiye ederim. Hünnap, alıç ve nar sirkesini yapmak için en güzel zamanlar, mutlaka değerlendirin. Böyle bir havlu kağıt ile yine aynı şekilde güzelce temizliyorum. Peki bundan sonra ne olacak? Bundan sonra meyveler dibe çöktüğü zaman evinizde varsa ev sirkesi, varsa sirke anasını koyuyoruz. Bu mayalanmasını, sirke anasının oluşumunu hızlandıracaktır. Ama elinizde yoksa ve balla kurduysanız hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Kendi haline bırakacaksınız. Kendi sirke anasını oluşturmasına izin vereceksiniz ve takip edeceksiniz. Beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu da beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı ve videomu paylaşmayı unutmayın, olur mu? Sevgiyle kalın, hoşça kalın.